Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tasarımı bana ait olan bu güzel modelin anlatımını yapacağım. 5 şiş olarak öreceğiz patiğimizi. Patiğimiz bu defa diğer patiklerden biraz farklı. Bilek patik diyebiliriz. Ön kısmını böyle yaptım. Bileği de sonradan şişlere takarak öreceğiz. Güzel bir çalışma. Daha öncesinde bu renklerle çalıştım ben diğer YouTube kanalım için. Hardal sarısı, antrasit rengi ve krem. Bu renklerin de birbirine çok yakıştığını düşünüyorum ben. İsterseniz bu renkleri de kullanabilirsiniz. Bu videomda ise mor, pembe ve krem kullanacağım. Açık ve koyu tonları olursa daha güzel modeli ortaya koyacaktır. Şimdi patik burnu başlangıcını ben yaptım. Yine modelime kadar hazırladım. Patik burnu başlangıcını bilmeyenler varsa bu videonun altına linkini bırakacağım, açıklama kısmına. Oradan bakarak yapabilirsiniz patik burnunu. Her şişimizde 14 ilmek olacak. 14 ilmeğe kadar artırdıktan sonra 8 veya 9 sıra normal düz olarak örelim. Sonrasında modele başlıyoruz. Zaten şöyle gösterdiğimde artırmamız şu kısımda bitiyor ve bundan sonrasını normal düz olarak örüyoruz. Şişlerim 3 numara, 3 numara 5 şiş kullanacağım. Siz kendi elinizin ayarına göre bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Modelimiz 4 ve 4'ün katları sayı olarak oturuyor. 15 ilmek de yapabilirsiniz. 16 ilmek de yapabilirsiniz. Yani istediğiniz ayak ölçüsüne göre bu sayıyı büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Yani her sayıya göre modelimiz oturuyor. Şöyle modelim bu videoda anlatacağım ölçülerde 38-39 numaraya uygun olacak. Tabii ki bu benim elimin ayarı. Siz kendi elinizin ayarına göre ön kısmını aynı yapıp ayrımdan sonrasını topuğa kadar olan kısmı uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Ayağınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bunu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce de hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da destek amaçlı yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Krem rengi ipimle patik burnumu başladım. 8 sıramı da ördüm. Sonrasında hemen modele başlıyorum. Pembe ipimi bağladım. Açık renk olanı, açık renkle başlıyoruz. İlk ilmeğimi, birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Bir sonraki ilmeği örmeden alıyorum. Bir sonrakini örüyorum. Bir sonrakini örmeden alıyorum. Bir sonrakini örüyorum. Pembe ipimle. Bir sonrakini örmeden alıyorum. Bir örüyoruz. Bir örmeden alıyoruz. Bir örüyoruz. Bir örmeden alıyoruz. Bir ör. Bir örmeden al. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar bir ördük, bir ilmek örmeden aldık. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde tamamlamış olduk. Son ilmeğimizi örmeden aldık. Şimdi sıra başındayız. Pembe ipimi bu defa ön tarafa alıyorum. Şöyle ipimi şişimin ön tarafına aldım. Pembe ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği ipim ön taraftayken yine örmeden alıyorum. Pembe ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım krem ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. Yine pembe ilmeğimi örüyorum. Bir sonrakini örmeden alıyorum. Bir ilmek örüyorum ters olarak. Sıradaki ilmeği yani örmeden aldığım krem ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Bakın ipim ön taraftayken yani bu sıramızda ipimiz hep ön tarafta olacak. Buna dikkat edelim. Bu görüntüyü sağlamak için devam edelim. Krem ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Pembe ilmekleri ters olarak örüyoruz. Krem ilmekleri örmeden alıyoruz. Pembe ilmekleri ters olarak örüyoruz.
Krem ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar diğer şişime geçtim. Bakın birleşim yerinde ipimiz yine ön tarafta. Bu arka tarafa geçmesin. Pembe ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. İpimiz ön taraftayken kremi örmeden alıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Sıra sonunda pembe ipimizi arkaya alıyoruz. İki şişin arasından arkaya alıyoruz. Şimdi buradan itibaren bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Örmeden aldığımız krem ilmekleri de örüyoruz bu sıramızda. Bu ilk başlangıç modeliydi. Bir sıra, iki sıra sadece ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Bu sıradan itibaren ilmeklerimizin hepsini örüyoruz düz olarak. Pembe ipimle bütün ilmeklerimi örüyorum. Toplamda 4 sıra öreceğim pembeyle. 4 sıramı tamamladıktan sonra, yani buradan sonra farklı bir işlemimiz yok. Sadece 4 sıra boyunca pembe ipimizle düz bir şekilde öreceğiz ilmeklerimizi. Şimdi 4 sıramızı tamamlayalım, sonrasında görüşelim. 4 sıra pembemizle ördük. Koyu renk ipimizi bağlayalım. Koyu renk ipimiz mor. Siz isterseniz pembe ve lacivert olarak da yapabilirsiniz. Yani koyu rengi lacivert seçebilirsiniz. Pembenin ve lacivertin uyumu gerçekten şahane oluyor. Ben bu defa morla denemek istedim. Bu da bir tavsiye olsun size. Renk uyumu gerçekten çok yakışıyor birbirine. Şimdi mor ipimizi bağladık. Modele başlayalım. İlk 3 ilmeğim üzerinde modelimi yapacağım. İkinci ilmeğin bakın en altındaki şu daha önce örmeden aldığımız krem ilmekler görünüyor. Bakın iki tersin arasında. Buraya batıyorum. Krem ilmeğin içerisine batıyorum. Bir tane uzunca böyle ilmek çıkarıyorum mor ipimle. İlmeğimi çıkardıktan sonra 3 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Sol şişimle çıkardığım ilmeği şişime takıp 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Böyle. Bakın V şekli gözüküyor. Bir sonraki ilmeği düz olarak örüyorum. Yine 3 ilmek üzerinde bu işlemi yapacağız. İkinci ilmeğin altındaki, en altındaki bakın krem ilmek gözüküyor. Yani iki tersin arasındaki örmeden aldığımız krem ilmek bu. Krem ilmeğin içerisine batıyorum. Uzunca bir ilmek çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sol şişimle mor ilmeği alıp diğer 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Sonraki ilmeği örüyorum düz olarak. Yine bakın ikinci ilmeğin sonraki 3 ilmeğin ikincisinin en altındaki kreme batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 3 ilmek örmeden alıyorum. Mor ilmeğimi 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Burada 2 ilmeğim kaldı. Modelimi kurabilmem için diğer şişime aktarıyorum. İlmek sayımız önemli değil. Sonrasında zaten düzelteceğiz tekrar. Şimdi aktardıktan sonra yine ilk 3 ilmeğin üzerinde ikinci ilmeğin en altındaki kreme batıyorum. Mor ipimle bir ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sol şişimle çıkardığım mor ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz modelimize. Yine bir ilmek ördükten sonra 3 ilmeğin ikincisinin en altındaki kreme batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 3 ilmeği örmeden alıyorum. Mor ilmeği alıp 3 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim böyle. 3 ilmeğimi örmeden aldım. Mor ilmeği alıp diğerlerinin üzerinden atlatıp bıraktım. Arada bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde devam edelim ilmeklerimizi, modelimizi örmeye. Sıra sonuna kadar böyle örüyoruz. Şimdi sıramızı tamamlayalım isterseniz. Aynı şeyleri tekrarlıyoruz zaten. Görünümü de bu şekilde. Şimdi arkadaki kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim. Sıra başında görüşelim.
Evet, modelimizi tamamladık. Arkada kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde ördük. Yine burada 3. şişimizde de yine 2 ilmek kaldı. Onu yine daha önce gösterdiğim gibi 2 şişi buraya aktarıp modelime öyle devam ettim. Devam ediyoruz modelimize. Şimdi bakın ilk başta 3 tane pembe ilmeğim var. Bunun bir tanesini örüyorum morla. İkincisini örmeden alıyorum. Sonra mor ipimle 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Yine sıradaki pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek mor örüyorum. Sıradaki pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. Yani 3 tane pembenin ortasındakini örmeden almış oluyorum. Tekrar 3 ilmek mor örüyorum. Diğer şişime geçtim. 3 ilmek mor ördüm. Pembe ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek mor örüyorum. Pembe ilmeğimi örmeden alıyorum. Böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Modelimiz gerçekten çok kolay. Bu sıramız da bu şekildeydi. Şimdi sıramızı gösterdiğim gibi tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Bu sıramızda mor ipimizle bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Düz olarak örmeye devam ediyoruz. Pembe ilmeklerimizi de örüyoruz bu sıramızda. Şimdi bu sıramızla birlikte toplamda 3 sıra öreceğiz morla. 3 sıramızı tamamladıktan sonra kremle 4 sıra daha öreceğiz. Şimdi isterseniz 3 sıra mor ipimizle örelim. Sonrasında devam edelim modelimize. Mor ipimle 3 sıramı ördüm. Birinci modelimi tamamlamış oldum. Ekranda aslında çok koyu gözüküyor ama morun rengi çok güzel. Aslı harika gözüküyor. Patlıcan moru yani. Burada çok siyah gözüküyor nedense. Fotoğraflayacağım zaten. Fotoğrafta da inşallah güzel çıkar rengi. Şimdi birinci modelimizi tamamladıktan sonra krem rengi ipimizi alıyoruz. Krem rengi ipimizle 4 sıra boyunca örüyoruz ilmeklerimizi düz bir şekilde. 4 sıradan sonra ikinci modelimizi aynı şekilde kuruyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Yani ben ikinci modeli anlatmayacağım. Birinci modeli anlattım zaten. Modelimiz çok basit. Birinci modeli yaptıktan sonra 4 sıra kremle örüyoruz. 4 sıra krem bittikten sonra burada pembe ile başladığımız sırada nasıl yaptıysak aynı şekilde ikinci modelimizi kuruyoruz. Böyle devam edelim. Eğer anlamadıysanız videoyu tekrar başa sardırarak bu kısımdan itibaren ikinci modeli burayı izleyerek yapabilirsiniz. Ben şimdi ikinci modelimi de yapacağım. İkinci modelimden sonra da yine aynı şekilde 3 sıra moru ördükten sonra bekleyin orada. Sonrasında ayrımı nasıl yapacağız? Ayrımdan sonraki kısmı, topağa kadar olan kısmı nasıl yapacağız? Hepsini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere. Şimdi ikinci modelimizi de tamam, tabii ki 4 sıra kremimizi örelim. Sonra ikinci modelimizi yapalım. Sonrasında görüşelim. Evet, ikinci modelimi de tamamladım. Benim için 2 model yeterli. Normal diğer ayaklar için de 2 model yeterli. Çünkü patik burnundan sonra gördüğünüz gibi 8-9 sıra ördükten sonra modelimizi kurmuştuk. 2 model güzel gözüküyor bence. Eğer siz böyle patik burnundan sonra hemen modeli başlamak isterseniz bu 8 sırayı örmezsiniz. Model yani burun artırımından sonra hemen modeli kurup 3 tane model yapabilirsiniz. Bu şekilde de örüp ön kısmını aynı yapıp benimle birlikte ayrımdan sonrasını daha fazla veya daha az yapabilirsiniz. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen başlayalım. Bakın burası başlangıç. Diğer patikler gibi değil ayrımımız. Ön kısımdan yani şu iki şişimizden ilmekler bırakacağız şişimizin üzerinde. Buradan sonrasını takip ederseniz dikkatli bir şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Ördükten sonra bakın burada 8 tane ilmeğim kaldı. Bu 8 ilmeği ne yapıyorum? Bakın şu ikinci şişime aktarıyorum bu ilmeklerimi.
8 ilmeğimi bu tarafa aktardım. Aktardıktan sonra şimdi ben burada 6 ilmek örüp buraya kadar geldim ya, buradan geriye dönüyorum. Artık ön yüzden ve arka yüzden ilerleyeceğiz. Arka yüze döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu arada krem ipi kesebilirsiniz. Ben kesmeyi unutmuşum. Taban kısmına geçiyorum. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. İlmeklerinizin yönü değişik geldiyse yönünü değiştirip örebilirsiniz. Taban kısmındaki ilmeklerimizi örelim. Ön kısımdaki ilmeklerimiz şiş üzerinde kalacak. Hemen diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimden de ilmeklerimi örüyorum taban kısmından. Ters olarak örmeyi unutmayalım. Şimdi burayı tamamladım, taban kısmını. Bu ilmeklerimi aktardığım kısma geldim. Bu kısma geldiğimde buradan bakalım, burada 15 ilmek kalana kadar öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek örelim. Şurada kalan ilmeklerimizi sayalım. 15 ilmek kalacak burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ilmeğimiz şişimizin üzerinde kalacak. Yani buradan gördüğünüz gibi 7 ilmek ördük. Geriye dönelim. Geriye döndükten sonra şimdi ben şöyle yapayım. Bu ördüğüm 7 ilmeği arkadaki şişimin üzerine hemen aktarayım. Çünkü diğer ilmeklerimiz şişin üzerinde kalacak. Bir şişimizin boşalması gerekiyor. Şöyle. Buradaki 6 ilmeğimi de hemen buradaki arka taraftaki, yani taban kısmındaki şişime aktarıyorum 6 ilmeğimi. Önde kalan 15 ilmeğimizi şişimizin üzerinde bırakıyoruz. Ya da öremezseniz hemen şu krem ipimi keseyim, ben elime dolaşıyor çünkü. Evet. Ön kısım 15 ilmeğimiz kaldı. Ne yaptık? İlk başta 6 ilmek örüp geriye döndük. Kalan 8 ilmeği diğer şişimize aktardık. 6 ilmeği örüp taban kısmındaki 2 şişimizin üzerindeki ilmekleri ördük. Diğer şişimizden de 7 ilmek örüp buraya aldık. Burada 15 ilmeğimiz kaldı. Böyle şiş üzerinde eğer öremezseniz ne yaparsınız? Bunu bir ipin üzerine alabilirsiniz. Bir tığ veya bir iğne yardımıyla ipin üzerine alıp rahatça örebilirsiniz. Benim elime alışık olduğu için bu şekilde rahat örebiliyorum. Şimdi ne yapacağım? Pembe ipimi alacağım. Şöyle hemen arkasındaki şu damlacıkları yapacağız. Pembe ipimi tekrar alayım. Pembe ipimizi hazırlayalım. Şimdi burada arka kısmındaki damlacıkları yapacağız. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördükten sonra hemen pembe ipimi bağlıyorum mor ipime. Pembe ipimi bağladım. 4 mordan sonra bir tane pembe örüyorum. Sonrasında 3 ilmek mor, 1 ilmek pembe. 3 ilmek mor, 1 ilmek pembe. 3 ilmek mor, 1 ilmek pembe. 3 mor, 1 pembe. Hemen diğer şişime geçiyorum. 3 mor, 1 pembe olarak devam ediyoruz. Pembe ile bir sıra öreceğiz. 4 sırada bir pembe ipimizi kullanacağız.
3 mor, 1 pembe. 3 mor son olarak, 1 pembe ördüm. Burada da 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmeğimi ördüm ve arka kısımdaki modelimi yerleştirmiş oldum. Geriye dönüyorum. Pembe ipimi bırakıyorum. Sadece mor ipimle örüyorum. 4 sıra boyunca ön yüzden ve arka yüzden ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Sonra pembe ipimizle kaydırmalı olarak modelimize devam edeceğiz. Şimdi arka yüzden ters olarak örüyorum. Birinci sıramız bu. 4 sıra tekrarlayalım. Ön yüzden ve arka yüzden örelim. Sonra 4 sıradan sonra tekrar kaydırmalı olarak nasıl yapacağız onu göstereceğim. Evet, 4 sıramızı tamamladık. Şimdi pembe ilmeklerimizi bu gördüğünüz her iki pembenin ortasına denk gelecek şekilde kaydırmalı olarak yapacağız. Bu da arka yüze denk geliyor. Yani arka yüzden örerken ilmeklerimizi öreceğiz. Pembe ilmeklerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Sonraki ilmeği pembe ipimle örüyorum. 1 ilmek pembe ile ördüm. 3 ilmek morla örüyorum. 1 ilmek pembe. 3 ilmek mor, 1 ilmek pembe. 3 ilmek mor, 1 ilmek pembe. Bu şekilde devam edelim. Birini burada ördüm. İkisini diğer şişimden öreceğim. 3 mor, 1 pembe. Bu şekilde devam ediyoruz. Arka kısmı da çok kolay, zaten çok basit. İstemezseniz, bunu yapmak istemezseniz eğer sadece morla örebilirsiniz. Yani bu bana zor gelir, arka kısmını ben düz renk istiyorum derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Son ilmeklerimi, son 6 ilmeğimi morla ördüm. Geriye döndüm. Hemen göstereyim. Bakın, kaydırmalı olarak ilmeklerimizi ördük. Buradan sonra yine 4 sıra morla öreceğiz. Sonra 4 sırayı ördükten sonra yine 4 ilmek örüp 5. ilmeği pembeyle öreceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kaydırmalı olarak 3. modeli kuracağımızda birinciyi yaptığımız gibi 4. modeli kurarken ikinci kurulumu yaptığımız gibi. Yani bir bu şekilde kuruyoruz, bir böyle. Bir sonrakini başlangıçtaki gibi, diğer sonraki sırayı bunun gibi yapıyoruz. Böyle devam edelim ilmeklerimizi örmeye. Hemen bakalım kaç tane yapmışım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 4 sıra arayla şu gördüğünüz damlacıkları yapmışım. Sonrasında yine 3 sıra, 2 sıra veya 3 sıra sanırım. Bu gidişata göre değişir. Pembe ilmek nerede, pembe ipimiz nerede kaldıysa 3 sırada olabilir, 4 sırada olabilir. Ondan sonra yani sonuncuyu ördükten sonra 3 veya 4 sıra örmüş olacağız. Sonrasında topuğa geçip bilek kısmını yapıp patiğimizi tamamlayacağız. Şimdi oraya kadar modelimizi tamamlayalım, arka kısmını. Sonrasında topuk ve bilek kısmını örmek üzere tekrar buluşalım. Evet, ben topuğa kadar olan kısmı tamamladım. 4 sıra arayla pembe ipimle gördüğünüz gibi modelimi tamamladım. Bu şekilde toplamda 7 model yaptım. 7. modelden sonra da 3 sıra örmüş oldum mor ipimle. Şişimizde şu anda 41 ilmeğimiz var. Bu 41 ilmeğin 11 ilmeğini topuğa vereceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak 14 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak
kesiyorum. Kestiğim ilmekle birlikte tekrar sayıyorum. Bu birinci ilmeğimiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonraki iki ilmeği ikisini birlikte alarak kesme işlemi yaptık. Bu da 11. ilmeğimiz oldu. İlk kestiğim ve son kestiğim ilmekler de dahil toplamda 11 ilmek ayırdık topuğumuza. Bu tarafta da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz kaldı. Eşit bir şekilde ayırdık. Şimdi geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ters olarak kestim. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. 11. ilmeğimle bir sonraki ilmeği kestim. Yine geriye dönüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 10 ilmeği örüp 11. ile bir sonrakini kesiyoruz. Şişimizde sadece 11 ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz kesme işlemlerine. Yani topuğa ayırdığımız 11 ilmek kalacak şişimizde. Yandaki ilmeklerin hepsini birer birer keseceğiz. Şimdi sadece 11 ilmek kalana kadar kesmeye devam edelim. Evet, topuğumuzu bu şekilde devam ettik. Birer birer kestik ilmeklerimizi. Şimdi bu tarafta normal son ilmeği burada kestim. Burada kalan ilmeğimi şimdi keseceğim. Yalnız burayı kesmeden önce krem rengi ipimi bağlıyorum. Mor ipime. Artık morla işimiz kalmadı. Bilek kısmına geçiş yapıyoruz. Burada kalan son ilmeği de kremle örerken keseceğiz. Hemen başlayalım. Mor ipi kesebilirsiniz. Şöyle. Yine normal düz olarak örüyoruz bu sıramızda. Kremle de kenarlardan ilmek çıkaracağız. Yine 10 ilmeğimi ördüm. 11. ile burada kalan son ilmeğimi kesiyorum. Şimdi buradaki ilmeklerimiz bu şişimizin üzerinde kalacak. Hemen diğer şişimi aldım. Yan taraftan ilmek çıkaracağız. Hemen şuradan bakın sıradaki yuvaya, şurada yuvalar var. Biraz şöyle göstereyim. Daha açık renk oluyor. Uzaklaştırdıkça renk koyulaşıyor nedense. Şöyle. Kenardaki şu gördüğünüz V şeklinde olan yuvalardan ilmek çıkaracağız. Hemen sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bir tane de şuradan çıkaralım. 18. Toplamda 18 ilmek çıkarmış olduk bu şişimizin üzerine. Hemen diğer bir şişimi alıyorum. Ön tarafta bulunan 15 ilmeğimi yine düz bir şekilde örüyorum. Buradan buraya bağlantı yaparken normal düz örebilirsiniz. Burayı biraz sıkılaştırın ki iki şişin arası açık kalmasın. Yine düz olarak örmeye devam ediyorum burayı. Öndeki 15 ilmeğimiz burası. ...15 ilmeğimi ördüm. Hemen diğer bir şişimi alıyorum. Elimde boşta olan şişimi aldım. Buradan buraya geçiş yaparken delik olabilir. Hemen şöyle ilk yuvaya battım.
Şöyle bir deniyorum. Bakalım delik olacak mı? Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle bir açıklık oluşuyor. Yoksa iki şişin arasındaki değil. Bu battığımız yerde şöyle bir delik oluşuyor. Bu da ayağınıza giydiğinizde güzel bir görüntüsü olmayacak. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir altındaki şöyle göstereyim. Normalde şuraya batacağım. Bir batayım tekrar buraya. İlmeğimi çıkardım. Yine delik oluşuyor bakın. Şu yuvaya değil de hemen yanındaki, bakın burası batacağımız yuva. Bir altındaki ilmeğin içerisine batıyorum ki burası delik olmasın. Burayı da birleştiriyorum. Burayı ördükçe zaten burası kapanacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ipi kesebilirsiniz. 15 16 17 ve son olarak 18 çıkardım. Burası böyle açık olabilir. Gözünüze böyle şey gözükebilir, açık kaldı burası diye. Burası son kestiğimiz ilmek. Burayı örünce zaten burası kapanacak. Burası açık görünebilir. Buradaki son ilmek böyle biraz açıldığı için, gevşediği için bu şekilde duruyor. 18 ilmek de buradan çıkardık. Hemen 5. şişimi alıyorum. Birinci sıramızı tamamladık. 18 burada. 18 burada ilmeğimiz var. 15 ve 11. Haroşa olarak örüyoruz bilek kısmını. İpimi öne aldım. Bu sıramızı düz sıramız olarak sayıyoruz. Haroşa 5 şişlerde bir sıra düz bir sıra ters olarak örülüyor. Hemen bir sıra düzümüzü ördük ve ilmeklerimizi çıkardık. İkinci sıramızda ipimizi öne alıp ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şişlerimizde bulunan ilmeklerin tamamını bu şekilde örelim, dolanalım. Sıra başımız burası. Buraya kadar örüp gelelim. Ters olan sıramı tamamladım. Şimdi tekrar başlangıç kısmındayım. İpim arka tarafta, bir sıra düz olarak öreceğim. Düz örerken ön kısımda kesim işlemi yapacağım. Bu şişimizdeki ilmeklerimizi örelim düz olarak. Düz sıramızı örerken ön kısımdan kesme yapıyoruz ki bilek kısmı ayağımıza tam otursun. Şimdi yan kısma geçiyorum. Şişimizdeki ilmeklerin sonuncusuna kadar örüyorum ilmeklerimi. Sonuncuyu örmeden bekleyelim. Böyle kesme işlemi yaptığımızda ayağımızı daha güzel sarıyor. Patiğin bilek kısmı. Güzel bir çalışma oluyor bence. Son ilmeğime geldim. Örmeden alıp ön taraftaki 15 ilmeğin olduğu şişe takıyorum ve bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Düz sıramızda yapıyoruz bu kesme işlemini. Şimdi ön taraftaki bu ilmeklerin yine sonuncusuna kadar örüyorum. Düz olarak. Düz sıramızdayız çünkü. Son ilmeğe kadar örelim. Burada 14 ilmeğimiz var. 15 ilmeğimiz vardı. Birini kestik. 14 ilmek kaldı. Şimdi bir tane daha keseceğiz. 13 ilmeğimiz kalacak. Son ilmeğimi alıyorum. Hemen yan taraftaki şişime takıyorum. Burada 13 ilmeğimiz kaldı. Buraya taktıktan sonra bu ikisini, ilk iki ilmeği kesiyorum.
Ve diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Başlangıca kadar gelelim. Başlangıca kadar geldim. Düz sıramı tamamlamış oldum. İpimi ön tarafa alıyorum ve ters sıramı örüyorum. Bir sıra ters olarak öreceğiz. Kesme işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar ters olarak örüp gelelim. Sıramı tamamladım, ters olan sıramı. Bu sıramızda bir sıra düz olarak öreceğiz. Kesme işlemi yok yine. Şimdi ne yapacağız? Bir sıra düz, bir sıra ters olarak örelim. Yani her sırada kesmiyorum. Kötü bir görüntüsü olmasın diye. Aralıklarla, yani 3 sırada bir kesmiş oluyorum. Ön kısımdan birer tane. Şimdi bir sıra düz, bir sırada ters örelim. Yine düz sıramızı örerken ön kısımda yine birer ilmek keselim. Bir sıra düz, bir sıra tersimi ördüm. Yine sıra başındayım. Düz sıramı örerken şimdi ön kısımda kesme işlemi yapacağım. Yine topuk kısmındaki 11 ilmeğimi örüyorum. Yan taraftaki şişime geçiyorum. Yine buradan sonuncu ilmeğe kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir kez daha kesim yapacağız. Nasıl model yaparsanız yapın, bilek kısmını bu şekilde yapıyorsanız böyle kesme işlemini yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir görüntüsü oluyor ve ayağınızda kesinlikle potluk oluşmuyor. Ayağınıza çok güzel sarıyor. Son ilmeğe gelince örmeden alıp diğer şişime aktarıyorum ve bu ikisini, biri buraya aktardım ve bir sonraki ilmeği kesiyorum ve bu şişime alıyorum. Burada 11 ilmeğim kalacak şimdi. Yine son ilmeğe kadar örüyorum. Yani 11 ilmeği örüyorum. Birini kestik zaten, 13 ilmek vardı. 12 kaldı. 11 ilmeğini ördüm. 12.'yi alıp diğer şişime aktarıyorum. Burada 11 ilmeğimiz kaldı. Aktardığım ilmekle bir sonraki ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum ve sıra sonuna kadar düz örmeye devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Düz sıramı, ipimi öne alıyorum ve ters olarak bir sıra daha örüyorum. Ters olan sıramızı örelim. Sıra başına geldiğimizde yine düz sıramızda bir kesim daha yapacağız. Bir kesim daha yapalım. Artık son kesimimiz olacak bu. Bir sıra tersimizi örelim. Sıra başında tekrar görüşelim. Ters sıramı ördüm. Şimdi tekrar düz sıramızı öreceğiz. Düz sıramızı örerken önde son olarak yine bir kesim yapacağız. Toplamda bu sıramızda kestiğimiz ilmek sayısı 6 ilmek olacak. Yani toplamda 6 ilmek kesmiş oluyoruz bilek kısmından. Yan taraftaki şişime geçtim. Yine son ilmeğe kadar örüyorum ilmeklerimi. Son ilmeğe kadar ördüm. Örmeden alıp diğer şişime aktarıyorum ve yine bir kesim yaptım. Bu şişime aldım. Yine öndeki ilmeklerimi örüyorum son ilmeğe kadar. Son ilmeği örmeden alıp yandaki şişime aktarıyorum. Burada 9 ilmeğimiz kaldı. Aktardığım ilmekle bir sonraki ilmeği kesiyorum ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sonraki sırada bir sırada tersimizi örelim. Kesme işlemini yapmak üzere tekrar görüşelim. Sıramı tamamladım. Bu sırada ilmeklerimizi keseceğiz artık. Şöyle başlayalım. Ben ilmeklerimi örerek kesiyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Düz olarak arkadaki ilmeği sol şişime takıp
öndekinin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Çok sıkı yapmanıza gerek yok. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndekinin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Biraz gevşek yapın ki bu ayağınıza giydiğinizde sıkmasın. İlmeğimi ördüm. Arkadakini öndekinin üzerinden atlatıp bıraktım. İlmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği alıp öndekinin üzerinden atlatıp bıraktım. Kesme işlemini böyle yapıyoruz. Normal düz olarak da kesebilirsiniz. Yani nasıl kesme işlemini öğrendiyseniz o şekilde de kesebilirsiniz. Örerek kesmemizin amacı bilek kısmındaki rahatsızlık oranını azaltmak. Daha esnek bir kesim işlemi yapmak. Gördüğünüz gibi bakın kestiğimiz yer nasıl esniyor. Güzel bir kesim işlemi oluyor bence. Ama siz tabii böyle yapmak istemezseniz bildiğiniz gibi kesebilirsiniz. Şimdi şişimizin üzerinde bulunan ilmekleri kesip gelelim. Kesme işlemimi tamamladım. Şöyle söküldü burası, hemen tekrar şöyle yapayım. Burayı ilk başlangıca ilk kestiğimiz ilmeğin içerisine bağlıyoruz. Hemen tığımı battım. İlmeğimi çıkardım. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğin içerisinden geçirdim. Buraya bağlamış oldum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Artık patiğimiz tamamlandı. Kestiğimiz kısım görüyorsunuz, esnek bir lastik ve şöyle yaptığımda şu kavisi görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Yani bu da ayağınıza giydiğinizde kavrayacak demektir ve potluk oluşmayacak demektir. Diğer tarafından da göstereyim. Renk uyumunu canlı olarak size kişi gösterebilsem gerçekten şahane bir uyum oldu. Bence bu kadar beklemiyordum ben de. Çok güzel bir renk uyumu oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hemen şöyle santim olarak ölçüsünü vereyim sizlere. Zaten benim elimin ayarı şöyle biraz daha şey yapalım. Toplamda 24,5-25 santim civarında. Bu da benim için yeterli. Güzel bir patik oldu. Hemen şöyle ayak mankenine de geçirelim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın hiç kolaylıkla ayağı sardı. Çok beğeneceksiniz gerçekten. Ayağınıza giydiğinizde ayağınızı kavrayışını şöyle yandan da göstereyim ki bakın hiç potluk yok. Hiç boşluk yok yani. Güzel bir çalışma oldu bence. Bu renkle de harika oldu. İki rengi de gerçekten çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Dilim döndüğünce sizlere tekrar anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Desteğinizi de bekliyorum. Kanalımızı birlikte, bu kanal hepimizin kanalı. Hep birlikte yeniden büyütmeye devam edelim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.